Sene 2006 civarında TÜMSAH daha yeni kurulmuş. Dediler abi TÜMSAH'ta Bağdat'tan bir iş adamı geldi. Bağdat Spor Bakanlığı'nın cephesi yapılacak. Gelir misin? Yaparız dedim, cephe iş olsun yaparız dedim ya. Bağdat'ın memleket görürüz. Adam geldi bizim fabrikaya geldi, çok verdi. Biz adamı aldık, Bağdat'a gittik. İnşaatı martına ölçtük filan. Amerika o zaman oradaydı. Diyorduk belki 200 metre hemen durun. Gözümüzü resmi çekiyordu Amerikalılar orada. Bu makine var onlarda. Adamlar bize her gittiğimizde iltifat ediyorlar. Ya Türk İslam'ı geldiğince normal ben camcıyım ya. Camcı her şeyden. Halbuki öyle değilmiş. Bağdat'ın Ticaret Bakanı. Geldi bizi aldı. Her yeri gezdirmeye çalışıyor falan. Tercüman var tabii. Doktor bizim Türkiye'de okumuş. O da yanımıza verdiler. Böyle tercüman yapıyor bize. Abi dedi İmam-ı Azam ve bu Hanefi Hazretleri'nin markatı burada. Sonra Abdülkadir Genel Hazretleri'nin markatı. Oraya ziyade getiriyoruz. Dedim hayatta gelmem. Yoktum gitmem. Ben nasıl gitmezsin abi dediler. Ya heyet burada da şimdi ayıp olur. Yoktum gidemem dedim ya. Bizim izin almam lazım. Babamdan. Ya dediler. Aradım Hasrettin. 5-6 kere çaldı normal açardı. Tak Fettah Seyyid'imiz çıktı. Dedi babam burada benimle konuşuyordu sen bana söyledin. Dedim Seyyidim ben Bağdat'a iş için geldim. Dedim sultanım buradaki ekip dedim Seyyidim beni Ramazan Hazretleri ile Afrika'da Genel Hazretleri merkezine götürmek istiyor. Ne buyurursunuz? Dedi bir sorayım onu. Demedi git ha. Sultan Saadet dedi olabilir bizimiz de oraya selamımızı söylesin. Seme Fettah dedi. Adabını da anlat dedi. Ben de duyuyorum mikrofondan. Sonra adamı aldı Seyyidim'den nasıl olacağını. Müsaade var dedi. Şu edepte git dedi. Tamam dedim Seyyidim maaş. Kapattım. Hadi gidiyorsun. O zaman VYC'lerden var ya o telsiz kesimlerden hep makam araçları yani. Gitti aldı. İmam-ı Azam Hazretleri markatına. Her taraf kapalı. Amerika orada girmek içeri yasak. Markatın orada şey almışlar polis şeyine. Oraya da girmek yasak. Anca 2 rekat namaz kıldı mescidinde. Dua ettik orada o kadar. Geldik bu sefer Abdülkadir Genel Hazretleri merkezine. Orada acaba bir tane türbeden amca var. Türbeyi kilitlemiş. Yeşil bir kapısı var böyle. Tabelada oturuyor. Adam 100 yaşında rahat var. Rahat 100 yaşına var yani. Kim gelse gönderiyor. Ticaret Bakanı geldi dedi Türkiye'de misafir. La adam ben şimdi la diyor adam. Kimseyi almıyor içeri. Adam da mahcup oldu bu sefer. Böyle gidemedik. Dedim bir dakika bana bırak. Gittim siz çöktüm elimi de dizinin üstüne koydum. Dedim selamünaleyküm. Aleyküm selam dedim. Ben dedim Türkiye'den Seyyid Abdülvaki Hazretleri'nin müsvedisiyim dedim. Onun onu vekileyim dedim. Bana talimata ben içeri girmem lazım. Şöyle baktı adam böyle. Böyle 1-2 dakika baktı. Çıkar cebine atlardı. Açtı kapıyı. Açtı. Trak. Attı beni işte kapattı kapıyı arkamdan. Yok bir kaldım türbeli baş başa dedim bir dakika ben geri geleyim. Seyyid bana tarif etmişti. Yeni geldim işte Meşe Estağfurullah çektik o zaman. Ruhaniyetini Gavs'ımızın önümüze aldık. Baş ucuna mübareği oturtturuyorsun. Ayak ucuna da kendin oturuyorsun. İşte orada okuyorsun. Hediye ediyorsun. 3 Fatiha 11 İhlas filan. Okuduk. Orada o an aklıma geldi. Dedim kurban ben senden bir şey istemiyorum. Ama ben dedim buradan sultanımın yanına gidiyorum. Onun dedim size çok selamı var. Kalben düşünüyorum bunları. Ben şimdi buradan onun yanına gideceğim dedim. Bana bir hediye vermeyeceğim dedim ona götüreyim. Hiçbir şeysiz dedim geleyim. Orada gözlerim kapalı rabıta yapıyorum böyle. Tak 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 omuzdan biri vuruyor. Lan korkuyorum gözlerimi açmaya şimdi kapıda açılmadı. Lan dedim kim kalktı? Lan kalktı mı adam şimdi? Bir artistlik yaptık da şimdi ne yapacağız? Hocam şöyle kızık gözlere baktım, incece baktım bizim türbedar gelmiş. Dedim tercüman da alayım. Tercüman çağırdı bizi kapıyı kilitledik. Tam Merkadişlerin yanında bir 7-8 basamaklı aşağı inen çilehanesi varmış bu var. 3 metre bir oda. Her tarafı Kur'an-ı Kerimler falan var, teberrükler, bir sürü şeyler var. Çıkardı ona 2 tane Kur'an-ı Kerim tutuyor elinde şimdi. Tercüman da tercüme ediyor. Dedi ki onun da ona çok selamı var. Tercüman diyor abi bu diyor kafaymış diyor. Oğlum ne diyor? Diyor ki onun ona selamı var. Oğlum diyorum bak karıştırmasın. Ne diyorsa bana şeyini yap. Dedi ki onun da ona çok selam varmış. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. 2 tane Kur'an-ı Kerim çıkardı. Tercüme diyor ki bunun biri senin biri onun. 2 tane Kur'an-ı Kerim verdik orada. Bize dedi korku ve keder yok dedi. Türbeden. Biz dedi entariye gideceğiz. Entarenin cebine gireceğiz. Siz dedi kutuya gireceksiniz. Ben kutu meselesi ilk defa orada öğrendim. Sonradan kutu meselesi çıktı. Hani var ya Nakşibendi'nin kutusu falan var ya Gavs'ın rüyası vardı. Tekrar dedi ki bize korku, keder yok dedi. Ya adam bir sarıldı bana başladı ağlama. Nasıl ağlıyor ama? Ciğerden ağlıyor adam ya. Sen dedi orası kokuyorsun. Lan adam bir şeyler söyledi. Ben utancımdan. La ben biliyorum ben camcıyım ya. Hep Gavset'ten hediyeleri. Bizim de onlara oralar çok selam söyler falan değil mi? Biraz da kaldık orada. Aldık 2 tane Kur'an-ı Kerim'i. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim'i uçakla götürmeyeyim dedim. Karayolundan gideyim. Ahmak kafa işte olacak ya. Halbuki uçakla 2 saate git, 3 saate al İstanbul'a git. Oradan tekrar 5 saate git.
Neyse ben dedim karayoluna gideceğim. Abiler yapma etme. Yok dedim karayoluna gideceğim ya. Suriye'ye şey yok, savaş yok. Humus'tan Halep'e, Halep'ten gideceğim. Yüreğisi'ne geçeceğim kilise. Kilise beni sohbetler alıp gidelim evde. Öyle bir program yaptım. Dediler buradan da Kerbela'ya gidelim. Acaba ekip heyet olarak gittik oradan Kerbela'ya. Dediler namaz kılacağız. Dedim ben bunlar namaz hayatta kılmam. Taşı koyuyorlar oraya. Taşı öpüyorlar secde ediyorlar. Bunların namazım olmaz dedim bunlar ya. Dedim dışarı ben de abdesti kesip verdim kaçtım oradan. Bekledim bunlar namaz bitirdiler. Geçtim o namaz kılarken bir ekip geldi. Kırmızı bant çevirdi etrafımı. Gaz bantlarını. Bitti namazım. Dua ediyorum orada. Hemen duvarın kenarında yaşlı bir adam böyle yaptı bana. Yok ben de bana ne iş var dedim ya. Ben bakıyorum işime ben. Tekrar böyle diyorum. Adam hep yüzü bende. Yüzü bana kaçıyor. Böyle yapıyor bana. Ne oldu dayı buyur dayı dedim ben de. Elini cebine soktu. Öyle kapattı. Böyle yaptı. Bir sıktım baktım yüzük. Direkt dedim. Zaten Gavsetler hep ben öyle hissediyorum ki hücremde. Hep onunla ilgili şeyler oluyor. Hiç benimle ilgili bir şey yok bunlar. Bu anlattığım sohbette ben hiç yokum zaten. Hep işler yaptırıyor bana. Böyle yaptı gözünü. Ben ona verdim. Tamam dedim. Koydum cebime. Neyse oradan da çıktık Hacı abi. Bir tane Türkmen taksici geldi. Abi de çok sakat işimiz biliyorsun değil mi dedi. Böyle sıkıntı yok dedim ya. Gidiyoruz Suriye sınırına. 2 kilometre gidiyoruz ya abi. Tak durdular bizi. Göz şeyi. Bir iki tane çubuk var bellerinde. Bomba var mı? Buna bakıyorlar. 100 kilometre gittik ama belki 8-10 saat. Ondan sonra şeye geldik Hacı abi. Ehli sünnet tek yer var o zaman Suriye'de. Neydi onun adı ya? Baktık şehir ama paramparça olmuş şey. Paramparça. Ne çatı kalmış ne bir şey kalmış. Dediler abi burada gece yolculuk yapamayız. Kararlar biz Amerikalılar. Burada kalacağız. İyi dedim kalalım. Hanmış orası. Çatısı falan yok ama yani. Darmadan Amerika etmiş. Ehli sünnet bir yer olsa. Sabah namazına kalktık. Dediler biraz güneş alsın öyle çıkalım yola. Dedim, tamam. Abi güneş alsın saat 9'larda 10'larda falan bir heyet geldi. Dedi adam ki burada Seyit var mı dedi. Türkmenlik Seyit soruyorlar. Kalk dedim benim babam Seyit dedim. Adam direkt yanıma geldi. Dedi sen Seyit misin? Yok dedim benim babam Seyit. Dedi gülüyor. Nasıl oluyor dedi ya. Dedim tercüme problem dedim. Sen dedim anlat. Burası kutsal bir yer. Musa Aleyhisselam'ın kavmi dedi burada yaşamış. Musa Aleyhisselam'ın kavmi acıkınca demiş ki ya Musa Allah'a dua et. Allah bize yemek göndersin. Musa Aleyhisselam da dua etmiş. Ya Rabbi demiş rızık istiyorum gönder diye. Cenab-ı Allah da gökten toz indirmiş. Bildiğin toz. Ağaca gelince yapışıyor. Yumurta şeklinde bir gıda oluyor. Bu dedi Musa Aleyhisselam'dan bugüne kadar Amerika gelene kadar buraya yağdı dedi. 3 yıldır dedi yağmıyor. İlk defa bu gece yağdı dedi. Birinin hatırına dedi yağdı. Dedim benim babammış da o. Onun hatırına dedim yağdı. Adam güldü. Peki inanmadı ama inanır gibi yaptı yani. Bak dedi senin dedi Cumhurbaşkanı biz bir kutu verdik dedi. Al sana 3 kutu dedi. Bunun adı dedi semadan gelen dedi. Allah'ın dedi teberrü dedi. Kudret falan diyorlar ya acaba. Bu direkt macun şeklinde. Gavsın verdi bundan ben yedim. Sakıza benziyor ama yutunca öyle bir tokluk veriyorsun ki sanki karnında insanın büyüyor. Öyle acayip bir mübarek bir yiyecek yani. Bunları da aldım ben yere basmıyorum ya. Lan benden daha kral sofi var mı lan şu dünyada? Yüzükler, Kur'an-ı Kerimler, oradan buradan. Neyse oraya da geldik. İçeri almadılar cumartesi günü bizi. Türksel rozeti var o zaman bende. Dedi bu ne? Dedim Devleti Aliye Osmaniye dedim. Kapıdaki polise. Geç dedi gel. 3 gün sonra geçiş izni. 200 kişi sonra tek bana verdiysin. Gittik koşa koşa hemen bir taksi bulduk. Atladık taksiye. Bizi kilise bıraktılar. Aldı arkadaşlar bizi. Gittik menzile. Ama orada 3 günden geçmiş. Elbiseler. Tabi yaptım kırılıyor. Toz, ter. Boru gibi olmuşuz yani. Yorgun zaten bir tarafa. Gittik kapının önüne gidip bekliyoruz şimdi bu arayı. Tam karşıda bir tane adam var. Yaşlı bir adam var 70-75 yaşlarında. Hem de bir tarafta Kur'an-ı Kerimler. Bir tarafta o semadan gelenler falan. Derken Gavs'umuz bir çıktı kapıdan. Böyle baktı buna. Siz odaya geçin. Odada bekleyin. Ya nasıl odada bekleyeyim ben ya? Ben neler getirmişim sana bilmiyoruz ki. Döndü adama. Adam acaba elinde bir tane yarım pet şişe su var. O su Kane Barule suyu. Sedat Hazretleri'nin şeyhi dedi ya, Kane'den Balule'den bir su olsa içsek dediği su o. Gitmiş o dağdan usta kavsunu içi getirmiş ama dedi, kurban yarısını içtim dedi. Adam içmiş yarısını dedi yani. Bir de cebinden bir ekmek çıkar, tandır ekmeği. Onun da ucunu yemiş. Gavs-ı Kasri'nin tandırında bunu yaptım size dedi. Gavs dedi çocuklar gibi sanki elma şekeri verdi ona. Aldı ekmeği öpüyor, suyu öpüyor.
Hemen sarığından bir anahtar çıkardı. Ver bunu al dedi, bunu falan dedi, dolaba koy. Hemen anahtarı bana getir. Kimse gösterme dedi. O öyle sevindi ki gavsetti bu. Arkadaşım yarım ekmekli bir suyu al. Neyse uzatmıyor canım. Gittik namazı falan kıldık. Daha sonra herkesi konuştu. Dedi kapıyı kapat gel buraya sen. Geldim işte ne var? Sultan ben size izin aldım dedim giderken Bağdat'a. Biliyoruz biz izin vermişiz dedi. Muhtarım böyle gittim. Arkada oradaki türbedar dedi ki dedim size de dedim çok selamı varmış. Dedi göze kapattı. Sen dedin ne dedin Şahageler'de? Kalple mi söyledin dille mi söyledin dedi. Sultan ben Arapça bilmiyorum ki dedim. Kalple söyledim dedim. Böyle aferin böyle şeddeli dedim bu sefer. Tamam dedim. Sonra dedim türbedar geldi. Onun da dedim size dedim çok selamım varmış. Hakta el ağzının selamını al. O ne dedi? Bir sultan Kur'an-ı Kerim verdi o türbelere bana. Bunun birini size hediye etmiş. Şagirdler bir tane de bana vermiş. Sen ne yapacaksın dedim. İşte bana vermiyorsun dedi. Benimkini de aldı. Aldı, öptü kenara koydu. Yıllarca o Kur'an-ı Kerim orada durdu. Ben şahidim ya. Belki 10 sene, 15 sene orada hep Kur'an-ı Kerim orada hep durdu. Dedi onunla kutular ne? Tabii işte ben dönüş yolundayken şöyle bir olay oldu. Bana Seyit var mı diye soruyor. Benim babam Seyit dedim. Güldü kalsın. Bir anda o güldü başıma anlatıyor ki. Hem de hoşuna yesin. Mübareğim dedi bir taraftan da. Aç bakayım onu dedi. Açtı. Bir yedi bir tanesinden. Gözü Subhanallah bu Allah'ın teberrüdür dedi. Biraz daha kopardı. Aç ağzını dedi. Biraz verdi bana şöyle fındık kadar. Sonra hepsini bana verdi dedi. Aldı hepsini. Koydu kenara. Başka ne var ne? Başka o kadar sultan dedi. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok mu? İşte yok sultan şu var. Başka bir şey yok mu dedi abi. Cebimi gösterdi. O yüzüğü ben unutmuştum orada. Sultanım var dedim. Aldım tam açım. Tak kapattı üstünü üzerine. Aldı. Ama elinin altına soktu. Bacağının altına. Sen çok yoruldun. Gel bir tövbe et. Çok yorulmuşsun sen dedi.